Merhaba dostlar, Orion Games kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerindedir umarım. Bugün değişik bir görüntüyle karşınızdayız. Chase the Skies güncellemesi yayınlandı. Oyunumuzda Vibrant Visual'ı artık sorunsuz bir şekilde kullanabiliyoruz. Genel olarak biraz karanlık duruyor. Bir de chunk sınırları benim istediğimden daha az. 16 chunk'a kadar düştü. Daha yükseğe açtığım zaman böyle biraz takılmalar falan oluyor. Bu takılmaları yaşamamak için chunk'larımı 16'ya düşürdüm. Bilerek güneş batarken giriş yapmak istedim. Bakın ışık hüzmeleri falan suda çok güzel görünüyor. Hatta şöyle yakından da bakabiliriz. Suyun berraklığı falan güzel. Biraz daha denize dalga ekleseler daha güzel olurmuş. Ama şu anlık bu şekilde. Zamanla güzelleştireceklerini düşünüyorum. Bakın ışıkların görünüşü falan bayağı bir değişti. Ama bu aydınlatmıyormuş gibi bir görüntüsü var şu an. Gün doğumumuz da bu şekilde. Böyle ağaçların arkasından, yaprakların arasından falan güzel bir şekilde ışık sızıyor. Hoş görünüyor yani. Şimdi burayı anlattığımıza göre bu bölümde neler yapacağımızdan bahsedelim. Yorumlarda sürekli bir ağaç farmı istiyorsunuz dostlar. Bugün güzel bir ağaç farmı yapacağız ve bunu tabii ki yine kendi tarzımızda yapacağız. Haritamın boşluklarına bakıyorum en güzel nerede görünür diye. Şu yukarı kısımlara yapmak istiyorum. Şu taraflar boş kaldı. Bu alanı yapabiliriz. Bu haritayı elimize bir alalım. Ve gidip haritanın merkezini bir bulalım dostlar. Merkezimiz aşağı yukarı buralar. Şu tepelik yer güzel gibi. Mekanı bulduk. Burayı kaybetmemek için şuraya iskeleyle bir işaret atacağım, böyle yükselteceğim burada. Şimdi bu haritayı gidip yerine yerleştirebiliriz. Bakın bu redstone'un parlaklığı eşya çerçevesinde de çalışıyor. Güzel bir görüntüsü var. Bunu beğendim. Size de göstermek istedim. Şimdi hem farm için hem build için ihtiyacımız olan bütün malzemeleri hızlıca toparlıyorum dostlar. Daha sonra mekana gidip bir düzenleme yapacağız. Hemen peşine de farmımızı inşa etmeye başlayacağız hep beraber. Malzemeleri hızlıca toparlayıp geliyorum. Evet dostlar, bütün malzemelerimizi hazırladık. Bir sandıktan fazla yaprak topladım burada. Bunları üst üste koydum. Biraz da meşe odunumuz var. Meşe kütüğünü zaten burada ağaç farmını yapınca bol bol kasabileceğiz. O yüzden bunu çok toplamaya uğraşmadım. Bu alanı bu şekilde açtım. Ve farmımızı inşa etmek için buradan 22 blok derinlik, 21 uzunluk, 18 genişlik olacak şekilde büyük bir alan kazacağız dostlar. Build'imizi onun üzerine yapacağız. Bu alanı build'i yapmak için genişlettim bu şekilde. Hemen bir şuraya ben nokta atmıştım. Başlangıç noktamız burası. Orayı 1 saydık. Burası 2. İleri doğru 19 daha gideceğim. 21 uzunluğumuz tamam. 18'de genişlik açacağız buradan ama güzel bir gün batımıyla beraber yatalım önce. Buradan da burası 1. İleri doğru 18 blok açacağız. Şimdi bu kenarları bağlayabiliriz. Kazacağımız yeri belirledik. Bu üst katmanı da alıyorum kafamızın karışmaması için. Daha sonra burayı 22 blok derinliğe indireceğiz. Çok geniş bir alan açacağız yani. Burayı kazmak için de abimi yardıma çağıracağım. Beraber kazacağız. Çünkü uzun sürecek. Bu birkaç saatimize mal olacak. O yüzden yardım alırsam daha hızlı halledebilirim. Hemen buraları hızlıca halledeyim. Geliyorum dostlar. Evet dostlar, abimle beraber buranın kazısını bitirdik. Böyle geniş ve derin bir alan açtık burada. Ben malzemeleri de böyle depoladım. Maden olarak pek bir şey çıkmadı. 2 siteye yakın kömür, biraz da bakır çıktı sadece. Geri kalan hepsi taş. Buradan farmın malzemelerini alıyorum. Aşağı inelim ve farmı kurmaya başlayalım dostlar. İlk olarak buraya bir sınırsız su yapalım. Buradan 3 blok atıp farmımızı başlatıyorum dostlar. Bu dördüncü. Şu üçünü kaldırabiliriz. Bu tarafa 9 blok gidiyorum. Bu uca da 8 blok gideceğiz. Şimdi burayı doldurabiliriz. Bu alanı doldurduktan sonra kenarına bir blok daha yükselteceğiz. Ve bu şekilde etrafını döneceğiz. Her bir köşeye bir kova su bırakalım. Şimdi bakın ortada bir açıklık kaldı. Yani malzemeler buraya toplanacak. Burayı açıyorum. Hunilerimi bu taşlara bakacak şekilde yerleştirdim. Hemen onların önüne de sandıklarımı attım ve çiftli sandığım buraya gelmiş oldu. Buraya 3 blok atıyorum.
Bunun üzerine de bir tane obsidyen koyuyoruz. Buradan gönderdiğimiz odunları patlatacağız ve TNT bunun üstüne gelmesi lazım. Diğerlerine zarar vermemesi için obsidyen kullanacağız orada. Bu obsidyenden itibaren yukarı 9 blok çıkacağız. Bunu saymıyoruz. Bunun üzerine 9 blok. Tam burada dağıtıcımız olacak. Aşağı bakacak şekilde koyacağız. Aşağı böyle bu şekilde delik aşağı bakacak. Yine dağıtıcının üstüne çıktım. Bu tarafa doğru 7 blok ileri gideceğim. Ve 5 blok da bu tarafa gideceğiz. Şuraya atlıyoruz. Hemen bu blok. Bunun yanına toprakları alayım. Aynı bu görüntüyü bulacak şekilde bu toprakları ve bloğunuzu yerleştirin dostlar. Daha sonra bunları kırabiliriz. Şu bloğa kadar bir redstone meşale kulesi yapacağız. Bir tane meşale, üstüne bir tane blok. Aynen bu şekilde yukarı kadar bağlayacağım bunu. En üstte redstone olacak. Aşağıdan gelen sinyali iletebilmemiz için. Buradan da redstone'ları bu şekilde diziyoruz. Bunun üstüne şimdilik atmayacağım. Burada çünkü TNT olacak. Yanlışlıkla sistemi başlatırsak falan üzerimize TNT yağmasın, orada sakata gelmeyelim. Hemen buradan 4 blok çekiyorum. Bunların üstüne de kızıl taşlarımızı yerleştireceğim. Ve bu hattın enerjisini gözlemci verecek. Gözlemci burada her sinyali aldığında yukarı bir TNT göndermesi için dağıtıcıya sinyal göndermiş olacak. Şu suları şimdilik kapatacağım. Sürekli ses yapıyorlar burada. Daha sonra koyarız yine yerlerine. Tam buraya bir tane toprak attım. Bunun yanına da 2'ye 3 bir platform yapıyoruz. Bunu kaldırabiliriz. Buraya bir blok daha atıp o tarafa bakacak bir gözlemci yerleştirelim. Hemen bunun arkasına bir tane redstone ve 3 tane de yineleyici koyacağız. Biri bu tarafa bakacak. Biri böyle, biri de karşı tarafa bakacak. Hemen bunların önüne de redstone tozlarımızı atıyoruz. Bu gözlemci bizim dikip büyüttüğümüz ağaçları bir ileri itecek. Onun sinyalini de bu taraftan vereceğiz. Bu yineleyicinin önüne hemen bir blok çıktıktan sonra yanına 2 blok atıyorum. Yani böyle 3 blok olacak. Hemen onun önüne de 2 blok atıp bu şekilde 3 blok daha attıktan sonra bu tarafa da 5 blok yerleştireceğiz. Buranın redstone'larını atalım. Hemen bu redstone'ların önüne 5'e 4 pistonlarımızı yerleştiriyoruz. 5 genişlik, 4 de yüksekliğimiz olacak burada. Pistonları bu şekilde yerleştirdik. Şimdi aşağı inip bir kontrol edeceğim. Aynen. Burası çalışıyor. Birinci sıra çalışıyor. Buradaki sinyali diğer 3 kata da uzatmamız lazım. Önce blokların bunların arkasına yerleştiriyorum. Bu kat için şuradan alabiliriz sinyali. Bir üst katı yapacağım şimdi de. Onunkini de buradan basitçe alabiliriz. Direkt buradan çevirdim ve buraya aldım sinyalleri. Bunları da pistonlara doğru uzatıyorum. Bütün sıraların sinyali tamamlanmış oldu. Tekrar bir kontrol yapalım. Tamam. Bütün pistonlar aynı anda çalışıyor şu an. Şu en alt köşedeki pistondan itibaren 6 tane geçici bloklarımızdan kullanıyorum. Burayla bu tarafa koyacağımız piston arasında 4 boşluk olacak. Buradaki 4 taneyi kıralım ve bu bloğun yerine de bu tarafa bakan bir dağıtıcı piston koyacağız. Bu şekilde olacak. Bu pistonla bu pistonun arasındaki boşluk 4 olacak. Burayı 4 yüksekliğe çıkartıyorum. Bunlarla aynı hizada olacak yani. Bu pistonun sağ altına bir tane toprak attım. Fidanlarımızı buraya ekeceğiz. Bu şekilde fidanlara ekeceğiz. Büyüdüğünde bu pistonlar ileri itecek ve bunlar da biriktiğinde bir ileri, yani bu tarafa doğru itecek. Buradan TNT'ler patlayıp otomatik olarak bizim yerimize ağaçları toplayacak dostlar. Şimdilik bunu kaldırdım. Kemik tozlarını basacağımız dağıtıcıyı yerleştirdik. Hemen onun üstüne de bu tarafa bakan gözlemcimizi yerleştiriyorum. Ağaç büyüdüğü zaman bu sinyal oluşturacak. Bu sinyali de bu pistonlara bağlamamız gerekiyor. Bu gözlemcinin arkasına da 3'e 2'lik platformumuzu hemen kuruyorum. Diğer gözlemcide yaptığımızın aynısını buraya yapacağım. Burası bu pistonları bozmaması için ayrılması gerekiyor. O yüzden buraya bir tam blok attığımda sinyal kesildi gördüğünüz gibi. Hemen sinyalimizi buradan uzatalım şöyle. 3 böyle attık. Ve 3 de bu tarafa doğru uzattık. Şimdi redstone'larımızı dizebiliriz. Bu ikinci pistonun arkasına bir tane blok atıyorum. Hemen onun önüne de bir tane attım. Buraya redstone'larımızı çekelim. Buraya da yarım blok veya cam kullanmanız lazım. Basamak veya cam olabilir. Bu sinyal bu aradan geçmesi lazım çünkü.
Bunu da buraya attık. Bir tek en alttaki piston kaldı. Onu da direkt böyle bağlayabiliriz. Onun da bağlantısı tamam. Şu dağıtıcıya enerji vereceğimiz sistemi kuralım hemen. Dağıtıcıdan aşağı 4 blok indim. Aradaki 3 bloğu da kırdım. Buna 3 blok daha ekliyorum. Bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Daha sonra ortaya bu tarafa bakacak. Ah, ters oldu. Yineleyici bu tarafa bakacak. Hemen arkasında bir tane meşale. Hemen önüne de bir redstone attığımız zaman burada bir döngü oluşturmuş oluyoruz. Sistemi başlatıp kapatmak için şuraya bir şalter atacağım ben. Ve bu sinyalin dağıtıcıya ulaşması için de buraya bir tane redstone meşalesi atıyoruz. Bakın çalışmaya başladı. Sesi duymuşsunuzdur. Şimdi bazı meşe ağaçları çok büyük çıkıyor biliyorsunuz. Eğer o şekilde ağaç alırsak burada farm bozulur, çalışmaz, uğraştırır bizi. Onu engellemek için şöyle yapacağız. Bu redstone'un üstüne 2 blok attıktan sonra hemen önüne bir tane obsidyen koyuyoruz. Bu obsidyen burada ektiğimiz ağaçların her zaman normal boyutlarda çıkmasını sağlayacak. Büyük ağaçlardan böylece kurtulmuş olacağız. Bak unutmadan şunu da yapalım. Buradan TNT'ler gelecek ya odunları patlatmak için. Buradaki sistemi bozmasınlar diye onların önünü de obsidyenle kapatmamız gerekiyor. Böyle yaparsak herhalde yeterli olur mu? Yanlış oldu ya. Şu ikisini kıralım, bir üste koyalım. Garanti olsun. Şimdi tamam. Bir de bu yukarıdaki dağıtıcı TNT'leri attığında sağa sola savrulmasın. Direkt bu obsidyenin üstüne düşsün diye etrafını böyle birer blokla kapatacağız. Ortaya bir tane geçici attım. Hemen yanlarını da yapı bloklarımla kapatıyorum. Burayı açalım. Şimdi bu taşlar sayesinde dümdüz aşağı bu obsidyenin üstüne düşecek çıkan TNT'ler. Buradaki dağıtıcıya otomatik kemik tozu doldurmak için bir tane huni atıp üzerine çiftli sandığımızı atıyoruz. Bunun için de kemik tozlarıyla dolduracağım. Bir de aynısını buradaki dağıtıcıya yapacağğız. Oraya da TNT'leri doldurtacağız. Çıkmışken bunun bağlantısını da yapalım artık. Son olarak kaldırdığımız suları tekrar yerine koyalım. Daha sonra sistemi bir deneyelim. Sularımızı da yerleştirdik dostlar. TNT'lerle kemik tozlarını da dolduralım ve farmın denemesini yapalım. Malzemeleri doldurduk. Şimdi şu gözlemcileri bir kontrol edelim farmı denemeden önce. Bunlar çalışıyor doğru şekilde. Burası da tamam. Bir de bu kaldı. TNT'leri ateşleyecek sistem burası. Niye olmadı bu? Yukarıyı mı bağlamadık acaba? Yo, orası da bağlı. Burayı yanlış yapmışız. Buranın bir blok aşağıda olması lazım. O zaman bu meşale kulesini bir tane yukarı almamız lazım. Buradaki ölçüyü yanlış yapmışız yani. Ben burayı düzelteyim, hemen geliyorum dostlar. Şimdi olmuş olması lazım. Tekrar bir deneyeceğim. Aynen. TNT'miz de istediğimiz noktaya düşüyor. Patlama da buraya zarar vermiyor. O da güzel. Farmı bir çalıştırmaya başlayalım bakalım. Önce kemik tozları için burayı açıyoruz. Daha sonra da sadece burada sağ tık basılı tutacağız. Güzel. Burada ağacımız büyüdü. Bu pistonlar da bir yana iteledi. Bu pistonların en sonuna gittiği zaman buradaki gözlemci bu pistonları çalıştıracak ve bu sıra komple ön tarafa gidecek. Buraya geldiği zaman buradan da TNT'miz işini yapmaya başlayacak. Aynen. Gördüğünüz gibi iki sırayı da bir tane ileri itti. Bu gözlemcinin ön sırasına kadar ben burayı doldurayım, geliyorum dostlar. Bu diktiğim son ağaç. Bu da geldiği zaman bir TNT ile buradan odunları alabilmemiz gerekiyor. Evet, TNT'miz geldi. Odunlar kırıldı ama şunlar kaldığı için düşmedi. Düşsünler bakayım. Bize gelenle beraber bir patlamada 11 tane. Gayet güzel. Bu aşamadan sonra her bir sıra doldurduğumuzda burada bir TNT patlayıp buraya odunlarımız birikecek dostlar. Farmımız tamamlandı ve gayet de güzel çalışıyor. Şimdi videomuzun son kısmına geçeceğiz. Hem aşağının build'ini hem de diğer farmlarımızda yaptığımız gibi buraya uygun bir yapı yapacağız dostlar. Buraları her zamanki gibi tek tek göstermiyorum. Sizi sinematik çekimlerle baş başa bırakıyorum. İyi seyirler.
Evet dostlar, ağaç farmımızın da build'ini bitirdik. Farmı yer altına yapma sebebim üzerine böyle büyük bir ağaç yapmak istememdi. Bence güzel durdu, bu bölgeye yakıştı diye düşünüyorum. Bunu gidip haritamıza da işlememiz lazım. Sanırım burasıydı. Bakalım burası mı diye. Aynen. Harita tamamen yenilendi. Kendi yaptığımız ağaç da artık haritamızda görünecek dostlar. Ağaç farmımız. Şimdi bunu geri yerine yerleştirebilirim. Burası meşe ormanı olduğu için buradaki ağacı da meşeden yapmayı istedim. Yeni gelen dökülmüş kurumuş yaprakları da böyle toparladım sağdan soldan ve getirdim buraya, yaydım böyle genişçe. Buradaki büyük bir ağaç olduğu için çok fazla yaprak dökülmesi normal. Girişimizi buradan yaptık. Direkt buradan girip iskeleyle aşağı iniyoruz ve direkt farmın önündeyiz dostlar. Farmı da başlattım. Burada farmın nasıl çalıştığını bir iki kez daha görelim. TNT'miz geldi. Ve patlamasıyla burada bakın tek seferde 10 ile 12 arası değişiyor. Tek seferde alabildiğimiz kütük sayısı. Artık ağaç derdimizde kalmadı dostlar. Farmımız böylece çok güzel bir şekilde çalışıyor. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Daha sonraki hardcore bölümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.